Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tavuklu yalancı mantı yapacağız. Yapımı oldukça kolay, pratik ve bir o kadar da lezzetli bu yemeği. Umarım sizler de benimle birlikte dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Yalancı mantının yapımı için blenderımın içerisine 650 gram kadar tavuk göğsü ilave ediyorum. Tavuk göğüslerini birkaç parçaya ayırdıktan sonra blender'a ilave edip blender'ı çalıştırıp ince kıyma olana kadar çektiriyorum. Evet, tavuklar yeteri miktar küçüldüler. Bu kadarı yeterli. Daha ince yapmaya gerek yok. Şimdi yoğurma kabının içerisine tavuğu ilave ediyorum ve üstüne bir adet rendelenmiş ve suyu sıkılmış soğanı da ilave ettikten sonra baharatlarla lezzetine lezzet katıyorum. Soğanın suyunu sıkmaya özen gösterelim. Soğan acılık verecektir eğer suyu sıkılmazsa. Şimdi baharatları ilave edebiliriz. 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon ve 1 çay kaşığı acı pul biber ilavesinden sonra 1 tatlı kaşığı tuz da ilave edip artık bu harcı güzelce yoğurmaya başlıyorum. Sizler sevmediğiniz baharatları içerisinden çıkartabilir, baharat miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Malzemeleri bir spatula ile iyice karıştırıyorum ve bütün malzemeler birbirine iyice karışana kadar bu işleme devam ediyorum. Gördüğünüz üzere malzemeler güzelce birbirine karıştı. Şimdi iç harcını bir kenara alıyorum ve 4 adet yufkayı hazırlamak için tezgahıma ilk yufkayı seriyorum. Bu tarif için toplamda 4 adet yufka kullandım. Ben daha ince sevdiğim için bu şekilde yaptım. Aslında 3 adet yufkayla da aynı tarifi yapabilirsiniz. Benim gibi ince bir şekilde değil de kalın bir şekilde doldurursanız 3 adet yufka da yeterli olacaktır. Gördüğünüz üzere yufkayı tezgaha serdikten sonra ortadan ikiye bıçakla kesiyorum. Yufkanın yarısını kaldırıp diğer yarısını iç harcından ince bir şerit halinde serip iki yandan kapatıp kapladıktan sonra börek sarar gibi sarıyorum ve bu şekilde bütün yufkaları hazırlıyorum. Yufkalarınızı sararken çok gevşek bırakmamaya ya da çok fazla sıkmamaya özen gösterelim ki et piştiği zaman hamurlaşma yapmasın. İki yandan katladım. Şimdi börek sarar gibi, normal böreği sarar gibi aynı o şekilde mantıyı sarıyorum ve ilk mantımız hazır. Onu kenara aldıktan sonra sizlerle birlikte bir tane daha hazırlıyorum ve hızlıca kabıma nasıl diziyorum, nasıl ön hazırlık yapıyorum onu anlatmak istiyorum. Evet, ikinci kez de sizlerle bir tane daha mantı hazırlıyorum ve fırın için hazırlığa başlıyorum. Fırını öncesinde ısıtabilirsiniz. 180 derece alt üst ayar fan çalışır şekilde fırını çalıştırdım. Hızlıca bütün mantıları sarıyorum ve bir borcamın içerisine mantıları aynı büyüklükte olmak üzere keserek yerleştirmeye başlıyorum. Mantıları yan yana kesme tahtasına diziyorum ve baton kek kalıbı boyunca eşit uzunluklarda kesmeye çalışıyorum. Tam olarak eşit uzunlukta olmuyor ama elimden geldiğince eşit uzunlukta kesmeye çalıştım. Bütün mantıları aynı boyutta kestikten sonra kullanacağım kalıbı ayçiçek yağıyla yağlıyorum. Her yerin yağlandığından emin olmalıyız. Çünkü yapışıp çıkmama olasılığı var. Mantılar içine yapışacaktır kızaracağı için. Güzelce her yerini yağladıktan sonra borcamın içerisine mantıları dizmeye başlıyorum. Sizler dilerseniz kelepçeli kalıp ya da normal bir tepsi kullanabilirsiniz. Mantıları dizerken mümkün mertebe sıkı sıkı dizmeye dikkat edelim. Gevşek dizmeyelim. Ben 4 tane yufkayı bir adet baton kalıbının içerisine sığdırdım. Evet, bütün mantılar hazır. Gördüğünüz gibi gayet nizami bir şekilde baton kek kalıbına bütün mantıları dizdim. Altı da bu şekilde görünüyor. Şimdi bu mantıları 1-2 yemek kaşığı
Ayçiçek yağıyla üstten güzelce yağlıyorum ve 180 derece alt üst ayar fanlı çalışır şekilde ısınan fırına mantıları yolluyorum. Fırının tamamen ısındığından emin olalım. Fırın iyi ısınırsa mantılar daha çabuk kızaracaktır. 30 dakika kadar bir süre içinde mantılar iyice kızarıyor ve içindeki tavuk da kesinlikle pişiyor. İçinizde herhangi bir şüphe kalmasın. Tavuklu mantımız fırında pişerken biz de hemen hızlıca sosunu hazırlamaya başlıyoruz. Sos tavasının içerisine 3 yemek kaşığı ayçiçek yağını ilave ettikten sonra ocağın altını yaktım ve içine bir tepeleme yemek kaşığı domates salçası ilave edip salçayı güzelce kavurdum. Salça güzel bir şekilde kavruldu. Şimdi içerisine 2 çay kaşığı naneyi de ilave edip naneyi de 30 saniye kadar kavurup içine 1,5 su bardağı su ilavesi yapıyorum. Suyunu ilave ettikten sonra tuzunu da ilave edebilirsiniz. Ben bir çay kaşığı tuz ilavesi yaptım ve sos kaynadıktan sonra artık sosun altını kapatıp bir kenara aldım. 30 dakikanın sonunda mantılarımız nar gibi altı üstü ve yanları güzelce kızardı. Şimdi mantıyı dışarı çıkartıyoruz ve hazırlamış olduğumuz sosu yavaş yavaş üzerine ilave ediyoruz. Sosu ilave ederken yavaş yavaş dikkatli dikkatli dökmeye özen gösterelim. Yoksa birden dökersek taşmalar olacaktır. O yüzden yavaş yavaş sosu emdikçe ilave etmekte fayda var. Bütün sosu üzerine döktüm ve şimdi mantıları 10 dakika daha pişmek üzere fırına yolluyorum. Fırından mis gibi kokular gelmeye başladı ve 10 dakikanın sonunda artık mantı hazırdı. Şimdi mantıyı ters düz edip üzerini sosla zenginleştirdikten sonra sizlerle birlikte doku testine geçmek istiyorum. Kalıbın her yerini iyice yağladığım için çok zorlanmadım mantıyı çıkartırken. Gördüğünüz gibi hiç dağılmadan çok güzel bir şekilde kalıp gibi çıktı. Çok ufak yapışmalar oldu tabii ki. Şimdi mantıyı şöyle güzel bir ışık alan yere çıkarttım. Nasıl kızardığını şöyle sizlerle yakından paylaşmak istiyorum. Şimdi kızarmış olan ve pişmiş olan mantının üzerine bol sarımsaklı yoğurt döküyorum. Sarımsaklı yoğurdun üzerine tabii ki mantının olmazsa olmazı tereyağında kavrulmuş toz biber ilavesi yapıyorum. Bakın hem rengi çok güzel göründü hem görsel olarak katkıda bulunduk hem de lezzet olarak katkıda bulunduk. Hemen üzerine de şöyle ince kıyılmış maydanozları da ilave ettikten sonra sizlerle içinin pişmişliğini kontrol ediyoruz. Yalancı mantı tarifini kıymalı bir haşla da yapabilirsiniz. Gayet lezzetli oluyor ama tavuk da bir o kadar yakışıyor. Hem de maliyet olarak daha düşük oluyor. Görüntüsü gerçekten göz ve mideye hitap eden ve lezzet olarak da bir o kadar midenize hitap edebilecek bu lezzeti umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Son olarak sizlerle içinin pişmişliğini kontrol ediyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.